Arkadaşa GG diyelim. River Churn Monument'in Exhaust yeteneğini kullanalım. Kartların hepsini mezarlığa gönderelim ve elindeki kartı da alalım. Bu da imza olsun. Geçmiş olsun. Merhabalar herkese. Demigod kanalına Büyülü Bir Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir oynanış videosuyla birlikteyiz. Bugün oynayacağımız deste Dimir Mill. Gördüğünüz gibi bugün oynayacağımız deste bu. Evet, Mill deyince bildiğiniz gibi öğütmekten geliyor, öyle düşünebilirsiniz. Yani kütüphanede ne kadar kart varsa hepsini mezarlığa gönderiyoruz. Onları öğütüyoruz ve böylece rakibin stratejisini yok etmeye çalışıyoruz. Burada tabii önemli kartımız River Churn Monument. 1 mana karşılığında 2 tane kartı, 4 mana karşılığında da o anda mezarlıkta kaç tane kart varsa o kadar sayıda kartı öğütmeyi, yani mezarlığa göndermeyi sağlıyor. Burada yeni kartlardan Momentum Breaker var. Momentum Breaker gördüğünüz gibi Start Your Engine dediğimiz makineyi çalıştırma özelliğine de sahip. Oyuna girer girmez eğer bir yaratık varsa onu öldürüyor. Eğer yoksa rakibin elindeki kartlardan bir tanesini mezarlığa göndermesini sağlıyor. 2 mana karşılığında bunu feda edip 4 hayata kadar hayatta kazanabiliyoruz. Yine yeni kartlardan devam etmek gerekirse Risky Shortcut var. Risky Shortcut 2 tane kart çekmemizi sağlıyor. Hem biz hem karşı taraf 2 hayat kaybediyor. Bu neden önemli? Çünkü Start Your Engine stratejisi oyunun içerisine girdiğinde rakibin her turda bir hayat kaybetmesi gerekiyor ki biz basamakları tek tek çıkalım. Basamakları çıkmaktan bahsettiğimde Max Speed durumu Hour of Victory'de yeni kartlarımızdan bir tanesi. Oyuna girer girmez 2-2'lik bir pool yaratıyor ve Max Speed'e, yani 4'e ulaştığımızda bu enchantment'ı feda edip kütüphanede bulunan herhangi bir kartı bulup onu elimize alabiliyoruz. Bu şu anlamda bizim işimize yarayacak. Eğer River Churn Monument'ı bulamazsak ve Max Speed'e ulaşırsak bunu feda edip River Churn Monument'ı bulup işin geri kalan kısmını halletmeye çalışacağız. Bir diğer ve son yeni kartımız da Aether Siphon. Aether Siphon da bizim 2 mana karşılığında kart çekmemizi sağlıyor. Max Speed'e ulaştığımızda her kart çektiğimizde karşı taraf 2 tane kartı mezarlığa göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz 5 kart ve bunların toplamı da sanıyorum 15 tane kart yapıyor. Yani destenin %25'i yaklaşık yeni kartlardan ulaşıyor. Burada Max Speed'e ulaşmamızı sağlayacak arazi kartımız da mevcut. Arazi oyuna girdiğinde karşı tarafa bir hasar veriyor ve bu hasar bizim speed seviyemizi arttırmayı sağlayacak. Bir de Raceway var. O da yine elimizdeki beğenmediğimiz kartları değiştirmeyi sağlayıp aynı zamanda Start Your Engine yapabilir. Onun dışındaki kartlara baktığımızda bilmediğimiz bir şey yok. Burada This Town Ain't Big Enough var. Bunları elimize yeniden alabiliriz. Deadly Cover Up var. Her şeyi süpürebiliriz. Nowhere to Run bir öldürme büyüsü. Aynı şekilde Fear of Isolation'da tek oynadığımız yaratık. Oyun içerisindeki herhangi bir büyüyü tekrar oynamamızı sağlayabilecek bir yaratık. Hopeless Nightmare var, bildiğiniz gibi hem 2 hayat kaybediyor hem bir kartı elinden atmasını sağlıyor ve Three Steps Ahead'de karşılama büyüsü karşı büyü olarak karşımıza çıkıyor. Meta'nın çok hızlı olmasından dolayı bazen yavaş olduğunu düşünsem de desteği oynamasının çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Zaten Magic oynarken biraz keyif almanız gerekiyor. Her zaman her şey illa maçları kazanmak olmaması gerekiyor. Yoksa herkes Mono Red oynardı. Oynanış videosuna devam edelim. Bakalım ne kadar ilerleyebilmişiz. Madiaz'la oynuyoruz. Bakalım kim başlıyor? Biz başlamıyoruz. Karşı taraf başlıyor. Elimizde Momentum Breaker, Hour of Victory ve Shortcut var. 3 tane yeni kartımız elimizde hali hazırda duruyor. Bakalım. Fable Passage'i koyalım ve devam edelim. Acaba bir yaratık oynayacak mı? Dress. Dress muhtemelen Momentum Breaker'ı alacaktır veya Shortcut'ı da alabilir. Böylece kart çekmemizi engelleyebilir. Bakalım hangi stratejiyi istemiyor. Duress de gerçekten baş ağrısı yaratan bir kart. Dolayısıyla güzel bir art olmuş bu. Yerinde olmuş. 4 tane kart var. Hangisini seçecek acaba? Çok büyük bir düşünceye daldı rakibimiz.
Evet, Three Steps Ahead'i gönderdi. Biz her araziyi koyalım, devam edelim. Guardian. Guardian bence yanlış bir karar. Çünkü Momentum Breaker olduğunu biliyorsun elimde ve bu normalde ölümsüz yapılabilen bir yaratık. Ama şu an biz ondan feda etmesini isteyeceğiz. Feda edince o zaman yapabileceği bir şey yok. O zaman ölümsüzlüğü kazanamıyor oluyor. Bence yanlış bir karar ama kendi bilir tabii ki. Verge'ü koyalım çünkü bu bir tapped olarak girecek oyuna. Zaten biz başlamadık. Dolayısıyla çok da şey yapmayalım. Evet. Feda etmesini sağlayalım. Dol. Çok önemli değil. Dol. Valgavoth. Yani bir reanimation, tekrar animasyon yapmaya çalışacak bir deste. Seni koyalım. Hour of Victory'yi koyalım. Bir 2-2 zombi yaratalım. En azından kendimizi savunabilecek bir yaratığımız olsun. Bundan sonraki turda da mümkünse Three Steps Ahead açık olması gerekiyor. Çünkü Valgavoth'un derken tabii ki yani bütün duress'leri 11 kart içerisinden 2 tane duress fena değil. Onun için gerçekten başarılı. Ama Siphon'ı aldı. İlginç. Siphon'ı almasını beklemiyordum. Deadly Cover-Up. Deadly Cover-Up da bizim işimize yarayabilir bu arada. Bu arada kendisi de bir arazi bulma konusunda problem yaşıyor herhalde. Şu an 2'ye çıkartmış olduk. Gidelim bir. Hasar vermeye çalışalım. Bakalım savunacak mı, savunmayacak mı? Burada Deadly Cover-Up da aynı zamanda bizim işimize yarayabilir. Deadly Cover-Up'la bütün elindeki Valgavoth'ları oyundan ihraç edebiliriz. Dolayısıyla öyle bir şansımız da mevcut. Onun da açık olması faydalı olacaktır. Monument of Endurance'ı gerçekten istemiyorum ben. Çünkü bu sefer istediği kartlara ulaşmasını sağlayacak. Onu çok fazla istediğimi düşünmüyorum. 3'e çıkarttık. Bir de Nightmare yapalım. Yani bir şekilde Valgavoth'u koysa bile yine Deadly Cover-Up'la hem süpürüp hem de elindeki bütün Valgavoth'ları alabiliriz. O yüzden şu an biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım ne kadar gerçekleştirebileceğiz. 3'e de çıkartmış olduk. Bu da Hour of Victory'yi feda edip istediğimiz bir kartı bulabileceğimiz anlamına da geliyor. Liliana. Bunlardan bir tanesini gönderelim. Evet. Bunun için kaç mana gerekiyor? 6 mana gerekiyor. Şu an 4 manası mevcut. Dolayısıyla bu turda pek bir şey yapamayacağız. Aslında Nightmare'i koyup hayat kaybetmesini sağlayabilirdik. O da Hour of Victory'yi tetikleyebilirdi. Ama onun yerine Nightmare'i bu şekilde göndermeyi daha mantıklı buluyorum. Bir kart çekelim bakalım neler var. Yani Three Steps Ahead'lerin hepsini de almak da bir garip oldu açıkçası. Ama şu an en mantıklı yapılabilecek olay budur. Liliana ile Nightmare'i ikisini birlikte götürürüz. Sonra Nightmare'i koyarız ve elinden Liliana'yı atmasını isteyebiliriz rakibin. Ve aynı zamanda da Max Speed'e yani 4'e ulaşmış olduk. Bu da bizim bundan sonra arayıp istediğimiz kartı koyabileceğimiz anlamına geliyor. Evet, Valgavoth zaten düşündüğümüz gibi de oldu. Buradan siyah bir kartı koyalım. Ondan sonra Deadly Cover-Up'la Deadly Cover-Up bu 5. Ya sen kal ya.
Hmm, sen git. 6 olsun. Ondan sonra he, anladım. O zaman bunları göndereceğiz. Elindeki Malgavotlar hala duruyor. Olacak maalesef. Malgavot direkt oyundan ihraç edildiği için bulamadık istediğimiz kartı. Ama en azından geri döndürme büyüsünü e, elinden almış olduk. Böylece Balgavot'u koymak için daha fazla uğraşması gerekecek. Burada River Churn Monument'ı alabiliriz artık. Bu turda oynamak mantıklı olmayabilir. Belki Three Steps Ahead'i açık bırakmak daha mantıklıdır şu an. Bir sonraki turda oynayabiliriz. Çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Şu an zaten 7 tane kart var. Dolayısıyla o da arayacak, tarayacak, bulmaya çalışacak. Ne bulacaksa 8 kart oldu. Biz de Nightmare kullanalım. Bakalım destenin başındaki kartlar neymiş, ne işimize yarayacakmış. Nowhere to Run'a ihtiyacımız yok ama Deadly Cover Up hem Atraxa'dan hem de Balgavot'tan kurtulmamızı sağlayabilir. O yüzden Deadly Cover Up kalsın. Ve River Churn Monument'ı koyalım. Artık yavaş yavaş milling, öğütme stratejimize başlayalım. Bakalım. Liliana, hayır. Liliana istemiyoruz. Mümkünse. Bu kaçıncı Liliana oldu? 3 tane Liliana bulunmuş oldu. Evet, yavaş yavaş başlayalım bakalım. Öğütmeye 11'e kadar çıkarttık. Aslında bu da mantıklı. Koyalım seni de. Bundan sonra hatta kartı da alalım. Bundan sonra almak istediğim kart da Ether Siphon olacak. Siphon da bizim işimize yarayacak. Her kart çektiğimizde bu sefer 2 kartı göndermesini sağlayacağız. Böyle eğer elimizde discard yapmamızı, yani elimizdeki kartı atmamızı istediği durumda da o zaman Siphon'ı atabiliriz. Yani elimizde bir kart tutsak bizim için çok da fena olmaz. Derken bir Ether Siphon'ı koyalım. Bakalım, devam edelim. This Town and Big Enough'da yapabiliriz. Bu arada eğer bir yaratık koyarsa hem Momentum Breaker'ı geri alabiliriz. Evet, hem de bir kart çekelim. Evet, bir de kart çekelim. Kart çekince de Ether Siphon'da 2 tane kartı göndersin. 17 kartı kaldı. 19. Az kaldı. Bir daha koyalım Nightmare'e. 2 hayat kaybetsin. Elindekinden de vazgeçsin. O da Valgavot'muş maşallah. Zamanında olaya el koymuşuz. Öyle diyebiliriz. 2 tane daha hasar verelim. Bekleyelim. Beklemek bizi kazandıracak. Monument of Endurance olabilir. Bu daha fazla kart aramaya yarayacaktır. O da bizim işimize gelebilir aslında. Bakalım nasıl bir şey yapacak. O zaman şöyle yapalım. Seninle seni geri gönderelim. Dolayısıyla kopyalayabilecek bir şey bulamamış ol sen. Biz Ether Siphon'la bir kart çekelim. Kart çekip senden 2 kart daha gönderelim. Sonra bir de böyle gönderelim. 2 kart daha. Ve toplamda 24 kart var ve arkadaşa GG diyelim. River Churn Monument'ın Exhaust yeteneğini kullanalım. Kartların hepsini mezarlığa gönderelim ve elindeki kartı da alalım. Bu da imza olsun. Geçmiş olsun. Evet, bir sonraki maça başlıyoruz. Biz başlıyoruz bu sefer. Bu güzel bir şey. Elimizde sadece River Churn Monument var. Bakalım. Sprinkles'lerden bir tanesini koyalım.
Evet, arazinin bir tanesini koyduk ve başladık maça. Bakalım rakibimiz ne yapacak? Evet, rakibimiz de koydu kartı. Çok fazla tap arazi geldi elimize. En azından bir kısmını tutmak istedim. Çünkü engine start your engine kartlarından bir tanesi gelirse bunları koyarak biraz kendimizi speed konusunda hızlandırabiliriz diye düşünmüştüm. Ama şu ana kadar elimize gelen bir kart maalesef yok. Dolayısıyla Verge'i koyalım. Bundan sonra yavaş yavaş başlayalım biz de mill, yani öğütme stratejimize. Bakalım. O kendisi de öğütecektir çünkü biraz reanimation stratejisine benziyor. Yani mezarlığa gönderip o mezarlıktan kartları bulmaya çalışma gibi bir stratejisi var. Dolayısıyla biz de onu kullanacağız. Yani bizim de işimize yarayabilir ama burada tabii olay Omniscience mı acaba? O mu yoksa Jin veya Oculus mu? Onu öğrenmek gerekiyor aslında bakarsanız. Helping Hand gördüm, demek ki Oculus destesi. Tamam, şimdilik çok bir şey yapmamızı gerektiren bir durum mevcut değil. Springs'i koyalım. Bir hayat kaybetsin. Bir de elinden kağıt atsın bakalım. Bakın. Belki de yardım da ediyor olabiliriz aslında böyle olunca. Öyle de düşünmek gerekiyor. Evet, Oculus'u elinden atmasına biraz da yardım etmiş olduk. Bu pek iyi olmamış olabilir bizim için. Her ne kadar elimizde This Town Ain't Big Enough olsa da Prankster. İstediği kartı bulamadı sanıyorum. Slide of Hand. Tamam, onu kullanacak. Yani Deadly Cover-Up'la da şu an öldürebileceğimiz bir büyü yok. Çünkü Deadly Cover-Up için bizim de Evidence dediğimiz, yani 6 mana değerindeki kartlardan oyundan ihraç etmemiz gerekiyordu. Öyle bir şey şu an için mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla çok da bir şey yapamıyoruz. Start Your Engine'da devam edelim. Birazcık. Kaç kartı kaldı? 12 kartı kaldı. 18. Daha 36 tane daha kart var. Dolayısıyla daha çok uzun bir yolumuz var. Belki o sırada Oculus veya Jin'den bir tanesini recommission. Sonunda geldi. This town ain't big enough yapalım. This town ain't big enough 5 mana karşılığında bir büyü. Dolayısıyla bizim işimize yarayabilir. Tabi burada Oculus'un şöyle bir özelliği var. Eğer Oculus'u koyarsa bu arazideki hepsini geri atma şansına sahip. Yani bunları oyundan ihraç etme şansına sahip. O zaman da River Churn Monument'ın biraz değerini düşürmüş olabiliyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla biz Monument'ı tekrar koyalım. Bir de Fable Passage'ı koyalım. Bir de hasar verelim kendisine. Üçe çıkartmış olduk durumu. Deadly Cover-Up için çok büyük bir acelemiz yok. Evet, mill yapmaya, kendisi de öğütmeye devam ediyor. Bu durumda 19 kart. 19 da fena bir sayı değil aslına bakarsanız bizim için. Yani şu an neredeyse 19 kartı daha koyabiliriz. Böylece 10 kartı kalır. Ama benim açıkçası şu andan beklentim biraz daha Prankster. Tamam. Prankster'ı bu şekilde koydu. Bunu mesela beklemiyordum. Nowhere to Run yapalım. Prankster'dan kurtulalım.
Seni mill yapalım. Ve şu an 22'ye çıkarttık aslında. Fena değil durum bizim için. Nowhere to run. Ben sanırım hepsini göndermesi taraftarıyım. Böylece 5 kartı kaldı. 5 kartı kaldı. Bakalım nasıl bir stratejiyle bize yakalayabilecek diyecektim ki vazgeçti. Güzel oynadık bence. Gerçi onun da stratejisi bizim yapmak istediğimize yardımcı oldu. Böylece öğütmesi kolay oldu ama tabii Monument muhteşem bir kart olduğunu göstermeye devam ediyor. The Blue Titan. Biz başlıyoruz. Elimizde istediğimiz kartlar var sayılır. Fena değil. Sewers'la başlayabiliriz. Bakalım tepede ne varmış onu görelim. Nightmare güzel bir kart. Hem de tap land'imiz varken sadece bir mana karşılığında bir şey oynayabilirdik zaten. Dolayısıyla bizim işimize gelir. Fabled Passage'ı koyalım. Bir de Nightmare'ı koyalım. Devam edelim. Yine bir Azorius destesiyle karşı karşıyayız. Bu sefer Oculus mu yine yoksa Omniscience mı? Görelim bakalım. Kontrol de olabilir tabi. Bunu da düşünmek gerekiyor. Çok düşündü rakibimiz. Tamam. Pekidir. Devam edelim bakalım. This town ain't big enough. Demek ki biraz daha bounce. Yani belki de Esper Pixie destesi olabilir. Hep birlikte görelim. Ne oynayacağını. Scavenger. Evet. Fable Passage'ı kıralım. Bir tane mavi alalım. Yok. Acelemiz yok bence. Ether Siphon da çünkü bir süreci başlatacaktır. Şu an için çok önemli değil. Ether Siphon'ın oyunda olması daha mantıklı olabilir bizim için. Tabii This Town Ain't Big Enough'ı gördük. Bu Return Monument için bir tehlike oluşturabilir. Ama göreceğiz bakalım. Bir Kaito. Kaito hiç beğendiğim, istediğim, görmek istediğim bir kart değildi ama yapabilecek bir şey yok şu an itibariyle. Elimizde de Kaito'yu öldürebilecek çok bir şey var gibi gözükmüyor açıkçası. Kaito'yu öldüremeyeceğimize göre Kaito'yu geri göndermek şu an için en mantıklısı olabilir. Kart çekebiliriz veya bekleyebiliriz veya Nightmare'ı koyabiliriz. Böylece hayat kaybetmesine neden olabiliriz. Hayat kaybettikçe de Start Your Engine 2'ye çıkacak. 4'e çıktıktan sonra Siphon bizim biraz işimizi rahatlatacak diye düşünmek istiyorum. Bakalım ne kadar istediğim olaya ulaşabileceğiz. Ama Kaito tabii bizim için çok büyük bir problem. Allah'tan bir yaratık bulamadı Pixie. Tamam. Yani şey de yapabiliriz bu arada. Dedik gelirse kart gelmedi maalesef. Kart gelmeyince yapamayacağız. Bu Kaito'nun tekrar oyuna girmesi anlamına geliyor. Momentum Breaker'ı koyalım. En azından bir tanesini elinden alalım. Pixie sanıyorum gidiyor. 5 tane kart oldu. Scavenger şimdi Kaito tekrar geri gelecek. Evet, Kaito'dan nasıl kurtuluruz onu düşünmek gerekiyor.
Tabii bizim bir tane yaratığımız var. O da Fear of Isolation. Onu da şu ana kadar göremedik maalesef. Scavenger. Evet, bir tane daha Springs geldi. Bu güzel oldu. Böylece engine'i tamamlamış olduk. Ama işte burada ne yapmamız gerekir? Şu an biraz hayatta kazanabiliriz Momentum Breaker'la. Belki bu turda bekleyip Nightmare'ı bölüp Siphon'a kart çekebiliriz. Bu şekilde bir şeyler deneyebiliriz veya Three Steps Ahead ile bir şeyler deneyebiliriz. Yani 4 hayat kazanabileceğiz şu an çünkü Momentum Breaker'la birlikte. Onu da işin içerisine katmak iyi olabilir. 4 hayat kaybediyoruz ama 4 hayat kazanabileceğiz. 5 tane kart var. 43 kartı kaldı. Şu an için tabi yeterli bir şey değil. Hayır. Sanıyorum böyle bir şey istemiyorum. Eğer bir tane daha varsa elinde o zaten Three Steps Ahead'e alacaktır. Ama kart çekmek şu an için bizim için önemli. Kart çektikçe de Siphon'da tetiklenecek. 4 tane kartı elinden alacağız. İşte Kaito'nun yani Planeswalker olması tabii ki. Evet, Scavenger yine başka bir kartı buldu. Neyse ki elimizde Swamp var. Onu gönderebiliriz ama 6'ya kadar indi. Bir de Pixie. Güzel. Güzel yani. İstediğimiz kartları da bulamıyoruz bu arada. Bunu yaparsak ne olacak? Bakalım. River Churn Monument biraz geç artık sanıyorum River Churn Monument için. Kaito bizi bitirdi diyebiliriz. Birazcık öyle oldu maalesef. Burada hayat kazansak bile 4 hayat ya kafa kafaya geliyor ya ölüyoruz. Kaito 4. Ama kendisi 3'e 4 bir yaratık galiba. 3'e 4 olduğu zaman ama tabi Hopeless Nightmare kullanacak. Hopeless Nightmare kullandıktan sonra o da yok yani 3. Hopeless Nightmare kullanacak veya kullanmayacak mı? İlginç. Bu bir hata olabilir onun için. Bu bir hata onun. Ha değil. Yine 2 hayat kaybediyoruz zaten. 2 hayat kaybettiğimiz için çok bir önemi yok. Evet, Kaito bizi şey yapmış oldu. Kaito işi bitirmiş oldu. Biraz daha erken belki Return Monument'ı bulabilmiş olsaydık Kaito'nun oyuna girmesine izin vermememiz gerekiyordu. Onu verdikten sonra çok bir şansımız kalmadı. Hepsini öldürseydik belki bir şansımız vardı. Belki Deadly Cover-Up'ı kullanmak daha mantıklıydı bu tur için. Boşuna 2 hayat daha kaybetmiş olduk. O da zaten sonumuzu getirdi. Yanlış oynadım. Muhtemelen bunu tekrar izlerken de fark edeceğim. Ve yapacak bir şey yok. Jose Vegas. Bir sonraki rakibimiz. Biz başlıyoruz. Bu güzel bir şey. Elimizde Momentum Breaker var. Sewers the Swamp'ı koyup ondan sonra Momentum Breaker'ı koyup sonra da Siphon'la devam edebiliriz gibi gözüküyor. Bunu da koyup hem de en baştaki neymiş onu da görelim bakalım. Yok. Başka bir araziye ihtiyacımız yok. Zaten önümüzdeki 3 turda daha kullanabileceğimiz bir arazi mevcut. Şu an için. Merhaba Monored. Biz de sen neredesin diye merak ediyorduk. Momentum Breaker'ı koyalım. Başlatalım. Springs'i koyup 2'ye çıkartabiliriz. Slick Shot. Slick Shot'ın
hayatta kalmasını isteyeceğimi düşünmüyorum. Fear of Isolation. 4. maçta kendisiyle tanışma fırsatı bulmuş olduk. Springs'i koyalım. 2'ye çıkartalım. Sanıyorum ya beyaz oynadıkları için beyazda koruma büyüleri mevcut. Koruma büyüsüne gerçi Nowhere to Run'ı kullandıktan sonra koruma büyüsünün çok bir anlamı olmasa da ben yine de çok fazla Nemesis çok fazla onu kullanmalarını tercih etmeyecektim. Sanıyorum bunun da tap girmesi bizim pek işimize gelmiyor maalesef. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir arazi daha. Tamam. Fear of Isolation yapalım. Fear of Isolation Nowhere to Run'ı alsın. Çünkü böylece -3/-3 yapabiliriz kendisini. Bir de Helpless Nightmare yapalım. Elindeki bir kartı gönderelim. Nemesis'ten bir hasar daha alacağız çünkü. O bir belli oldu. 3 hasar daha en az. Nemesis bildiğiniz gibi bizim hayat kazanmamızı da imkansız hale getiren bir kart. Kendisine zarar verildiğinde. Böyle de sanki yeterince oyuncakları yokmuş gibi ekstradan oyuncak veriliyor Mono Red'e. Diyelim. Nemesis'ten bir kurtulmaya çalışalım. Bakalım elinde Lightning Strike gibi bir şey var mı? Öyle olursa kendisi öldürmeyi tercih edecektir. Varmış. Çok şaşırmadım. Gerçekten iğrenç diyeceğimiz oyun tipi. Mono Red gerçekten. Gerçi bu Boros ama yani beni yeterince çok fazla irite ediyor. Yani bu Mono Red fazla da söz bulamıyorum söyleyecek. Evet. Siphon'la biraz artık başlıyoruz. Burada hayat kazanamıyoruz maalesef. Momentum Breaker olsa da o bizim hayat kazanmamızı engelliyor. Bekleyeceğiz biraz. Yapacak bir şeyimiz yok. Maalesef biraz tetikte durmamız gerekiyor. Bir Nemesis daha. Hayır. Kart çekelim bakalım. Neymiş o kart? Kart çekince de bildiğiniz gibi Siphon tetiklenecek. Siphon tetiklenince de Deadly Cover Up. Deadly Cover Up sanki daha çok işimize yarardı. Ama Three Steps Ahead de yarıyor. Çünkü ama Three Steps Ahead gitmeli sanıyorum. River Churn Monument'in kalması gerekiyor. Siphon bir 4 kartı daha göndersin. River Churn Monument için de biraz erken olabilir. 7 hayatımız kaldı. Bu şu an 3'e 4 olacak. Evet, Higher Claw da öyle. Higher Claw da bizi öldürebiliyor. Yani onun da öyle bir yetisi var. Bütün kırmızı yaratıkların bir yetisi var. Maşallahları var kendilerinin. Deadly Cover Up yapalım. Bundan bir kurtulalım. Ama tabii çok bizim için işler tıkırında değil. Yine de 6 hayat çok güvenilebilecek bir şey değil ve Nemesis yüzünden de kazanamayacağımızı da düşünürsek 5'e indik hatta. 2'ye indik hatta. Ne güzel ya. Gerçekten muhteşem bir oyun planı. River Churn Monument'ı koyalım artık. Çok bir şey yapamıyoruz zaten. Bakalım. Belki herhangi bir şey bulamaz derken bulmuş. Good game derken. Yani bildiğin bir şey varsa bizimle paylaşabilirsin. Çok yani böyle muhteşem bir oyun oynuyormuş gibi bir gizem katmalar falan çok komik oluyor gerçekten. 20 yani 20 göndersek bile tabii çok bir işe yaramıyor.
Şu an 22. Evet. This town ain't big enough. Fena değil bu kart aslında. Düşününce 24. Bir daha kart çekelim. Kart çektik. 26. İnanmıyorum. En azından deneyelim. Yapmamız gerekeni yapalım biz. 26 kartı daha gönderelim. Elinde bir kart kaldı. O bir kart eğer bizi öldürmüyorsa maçı kazanabileceğiz. İnanılmaz bir şey olur. Ama elindeki Lightning Strike falan gibi bir şey de olabilir. Ark bir sonraki rakibimiz. Biz başlıyoruz. Elimizde Momentum Breaker, This Town Ain't Big Enough. Fena değil. Bence. Sewers'ı koyalım. Bir bakalım ne varmış. Raceway, hayır. Çok fazla araziye ihtiyacımız şu an için olduğunu düşünmüyorum. Bir hasar verdi. Raceway koyalım. Başlatalım. Bakalım. Bir de kartı elinden attıralım kendisine. Ne de olsa elimizde Fear of Isolation var. Gerekirse Momentum Breaker'ı geri alırız. Bundan sonra da eğer bir rakip yaratık oynarsa onu elinden alırız. Bunu öldürebiliriz Momentum Breaker'la. Bu şekilde bir deneyelim bakalım. Çok düşünüyor. Nedir? Salvo. Peki. Glimpse the Core. Hızlandırıyor menalarını. Hızlandırdıktan sonra herhalde başka bir planı olsa gerek. Burada siyahı kullanabiliriz bence. Çünkü elimizde halihazırda mavi var. Fear of Isolation'ı koyalım. Momentum Breaker'ı alalım. Ondan sonra devam edelim bakalım. Yani 4 mana karşılığında yapacağı şeyi karşılamamıza gerek olmayabilir. Dinozor. Çünkü dediğim gibi ilkini zaten öldürme şansına sahibiz. Tabii bu enchantment olduğu için Frillback enchantment olarak bunu öldürebilir. Ona yapabileceğimiz pek bir şey mevcut değil. Burada This Town Ain't Big Enough'ı açık tutmak amacındayım birazcık. Her ne kadar Springs'i koysak daha bizim işimize yarasa da sanıyorum bu şekilde yapacağım ve Momentum Breaker'ı kullanacağım. Frillback'e göndereceğim. Gerekirse onu bir sonraki turda This Town Ain't Big Enough'la hem onun sahaya koyduğu yaratığı geri göndererek yaparız. Hem de Momentum Breaker'ımızı geri alırız. Biraz yavaşlatmış oluruz kendisini. Springs'i koyalım. 2'ye çıkartalım. Ondan sonra da devam edelim bakalım. Three Steps Ahead de aslında kötü oldu ama bakalım ne oynayacak. Aynı şeyi oynarsa ve tek bir yaratık oynarsa o zaman Momentum Breaker açık olmuş olacak bizler için. Tamam. Başka bir şey oynamayacaksın. Oynuyor. Tamam. Okey. Yani ne denir? Senden kurtulabiliriz. Bence. En kötü. Bir 3 hasar alırız. Çok önemli değil. Fear of Isolation. Burada yine. Evet. Deadly Cover Up yapalım. Seninle seni gönderelim. 7. Ondan sonra senden kurtulalım. Çünkü sen herkesi büyütüyorsun. Bu bizim pek hoşumuza giden bir durum değil. 2 tane Tyrant, Italy, Kogla.
Bayağı güzel bir deste. Dinozor destesi. Elinde de Etaliler, Tyrant'lar falan hepsi mevcut. Şimdilik bunlardan kurtulalım. Bakalım, çok da yapabileceğimiz bir şey gözükmüyor. Tyrant da 7 mana. Raptor burada haste'e sahip. Öldürecek. Sewers'ı koyalım. Ondan sonra hayır, Fable Passage istemiyorum. Biraz bizim mil yani öğütme stratejisine doğru yol almamız gerekiyor. Ama şu ana kadar daha onu gerçekleştiremedik. Fear of Isolation'ı biraz bekleteceğim. Çünkü muhtemelen eline bir kart daha gelecek. Bunlardan bir tanesini koyacak. Etari'yi koysun istemiyorum açıkçası. 6. Bunu bekletebiliriz ya. Bu kalsın. Bu çok bir şey yapmıyor çünkü. Kart çekemiyor maalesef. Çünkü başka elinde dinozor mevcut değil. Momentum Breaker'ı koyalım. Senden bir kurtulalım. Şimdi 5 manamız var. Yani 3 Steps Ahead'le hem karşılayabiliriz hem de 2 tane kart çekip bir tanesini postalayabiliriz. Ondan sonra bakalım. Burada Cavern of Souls var. Cavern of Souls'u görmemişim. Bu iyi olmadı bizler için. Frillback. Frillback de bir enchantment'ı öldürebilir. O zaman onlardan bir tanesini öldürmedi. İlginç. O zaman kart çekelim. Çünkü Three Steps Ahead pek bizim işimize yaramayacak gibi gözüküyor. Seni de discard yapalım. 2, 4, 7 tane manamız var. Eğer bir tane mana bulursak bununla Deadly Cover Up da yapabiliriz. Ondan sonra Cornuser'den kurtulabiliriz. Ama tabii Etali var. Yine bizim başımıza bela olacak kartlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Ama çok da yapabilecek bir şeyimiz varmış gibi gözükmüyor maalesef. O yüzden böyle yapalım. Ve Deadly Cover Up yapalım. Deadly Cover Up'la 4 ve pardon 6 Carnosaur'dan kurtulabiliriz. Carnosaur da bizim hoşumuza giden bir kart değil. Tabi burada Tyrant ve Etali de var. Yani bir arazi bulduğu anda bizim başımıza bir de onlar gelecek. Tyrant da tabi ölünce yerine başka bir tane pul yaratık yaratıyor. Şu an eline arazi gelmemiş olmasını ummak gerekiyor. Ama tabi yani Cavern of Soul olduğu için elinde en nihayetinde bir şekilde mutlaka. Evet. Burada Monument'ı koyacağız. Shortcut yapacağız. Kart çekeceğiz. Ondan sonra Fear of Isolation'la da Momentum Breaker'ı alacağız elimize. Ve yani bir şekilde gelen her şeyi öldürmeye çalışacağız. Bu sırada da mümkünse elindeki kartlardan bir şekilde kurtulmaya çalışacağız bakalım. Ve Tyrant'ı koydu. Tyrant'la hayat kazanıyor ama hayat kazanmasının bizim için çok önemi yok. Açıkçası bizim amacımız burada desteği öğütme üzerine. Şu an 9 kartı mevcut. Momentum Breaker'ı koyacağız. Momentum Breaker Tyrant öldürecek ama Tyrant öldükten sonra kopyası gelecek. O da güzel. Böyle bir özelliğinin olması. Onu da öldürmek için tekrar Momentum Breaker'ı kullanmamız gerekiyor. Evet. Yani. Şimdi Etali var. Burada şeyi bulamadığımız için kötü oldu aslında. Ether.
Ether Siphon'ı bulsaydık, Siphon bizim biraz daha hızlandırmamızı sağlayabilirdi prosedürü. Evet, Ether Siphon'ı o buldu. Biz bulamadık maalesef. Glimpse the Core. Tabii bizim hayatımızda 8 şu an. 8 olduğu için. Gerçi buradan Momentum Breaker'la hayat kazanma şansına sahibiz ama her ne kadar. Burada Ether Siphon'ı bulsaydık kart çekip biraz onun kartlarını azaltmayı hedefleyebilirdik. Maalesef öyle bir şansımız pek olmadı. 13'e çıkarttık. Bir tanesini feda edelim. Biraz hayat kazanalım. Biraz konforumuz artsın. Bu konuda Nowhere to Run. Nowhere to Run pek bir işe yaramıyor açıkçası. Dolayısıyla Nowhere to Run gidebilir bence. Onun yerine bakalım ne çekeceğiz. Fable Passage de gidebilir sanki. Bize Ether Siphon lazım. Evet, merhaba Ether Siphon. Biraz daha erken gelmiş olsaydın çok daha farklı olacaktı. 26 tane kart kalmış. Yani toplamda 34 kartı görmüşüz. 34 kartın sonunda bir tane Ether Siphon burada, bir tane de bizde olması. Ama Ether Siphon'la belki olayı kurtarabilir miyiz diye düşünmek istiyorum. 13 kart, 15 kart. Evet, burada hasar alacağız. Artık buna yapabilecek bir şeyimiz mevcut değil. Evet. 8'e kadar indik. Burada önemli olan mil. Onu unutmamamız gerekiyor. Bizim öncelikli maçı kazanabileceğimiz tek strateji, öğütme stratejisi 13. 22 kart kalmış. Bence kazanıyoruz ya. Siphon'ı koyup bir kart çektikten sonra bence kazanıyoruz maçı. Hem de kart çekmeye de devam ediyor. Güzel. 21 kart kaldı. Yok, hayat kazanamayız. Burada önemli olan öğütmeye devam etmek kesinlikle. 19, 15. Oh. Oh. 4 tane lazım bana. 4, 7. Bir kart çekelim. Kart çekelim. Ve o 17 ve Riverture Monument yapalım. Bakalım, 0 kartı kalmış elinde. Onunla da Momentum Breaker'dan hayat kazanalım. Ve GG diyelim rakibimize. Ark güzel bir maçtı. Silly Sorcerer. Peki. Biz başlıyoruz. Elimizde Shortcut, Raceway, Sewers. Fena değil. Sewers'ı koyalım. Bakalım tepede ne varmış. Bunu bir görelim. Bazı kartları hiçbir maçta görmedik. İlginç bir şekilde. Sewers'ı koyalım. Momentum Breaker. Momentum Breaker bizim işimize yarayacak bir karttır. O kalmalı. Raceway'i koyalım ve bekleyelim. Ve Speed'i de başlattık. Bu şekilde. Bakalım rakip ne oynuyor, ona göre bir strateji buluruz. Eğer hiçbir şey oynamıyorsa shortcut'tan devam ederiz. Hem o hayat kaybeder. Burada da engine'de yükseliriz. Ve kart çekmiş oluruz. 2 kart çekmek fena değil. Ve beklediğim gibi herhangi bir şey oynamadı. O yüzden shortcut yapalım. Bir elimize ne gelecekmiş onu bir görelim bakalım. Risky Shortcut'ın 3.'sü de geldi. Peki.
kötü bir şey değil bu. Ne kadar kart çekersek o kadar iyi aslında ve shortcut'ı kullandıktan sonra da Deadly Cover-Up'ı da aktive etmiş oluyoruz. Şu an 3 evidence'ımız var. Bir tane daha kullanırsak 6 olabilir. Böylece sahaya koyduğu herhangi bir şeyi elinden alabiliriz bütün maç boyunca. Evet, burada Fable Passage de aktif oldu. Şimdi koyduğumuzda tapped olarak değil, direkt oyuna girecek Burst Lightning. Peki. Güzel. Herhalde. Yani mantıklı herhalde yaptığı. O zaman Hour of Victory'yi koyalım. Biraz biz başlayalım atak yapmaya. Veya elimizde bir şey olsun. Sadece şu ana kadar Burst Lightning'le oynadı. İlginç. Shortcut yapmadım çünkü elimizdeki bir kartı atmamız gerekecekti. Ona hiç gerek yok şu an. Bir sonraki tur yapabiliriz. Volcanic Spite. Tamam. Bir arazi arıyor anladığım kadarıyla. Arazi vurmalı. Zorluk çekiyor anladığım kadarıyla. Biz de Hour of Victory'yi eğer Max Speed'e ulaştırabilirsek Ether Siphon'ı veya Monument'ı bulabiliriz. River Churn Monument bizim galibiyete giden yoldaki en önemli kartlarımızdan bir tanesi. Mavi koyalım bakalım. Verge koyalım, bir shortcut yapalım. Görelim bakalım ne geliyormuş elimize. Momentum Breaker yapabiliriz. Elinden bir kartı atmasına sağlayabiliriz aslında. Çok da mantıksız gelmedi bana. Çünkü öldürme büyüsü olarak Nowhere to Run var elimde şu an veya Deadly Cover-Up da var. Dolayısıyla her ne kadar fazla kart mezarlıkta olursa bizim işimize o kadar fazla yarar diyelim. Tabi bunları geri alabileceğimiz This Town Ain't Big Enough da var hala destemizde. Görmesek de. Böyle orada bir köy var. Bakalım hangi karttan vazgeçecek. Uzun sürüyor yani Mono Red veya işte Gruul desteler tabi çok planlı kurulmuş desteler olduğu için çok. Bu da başka bir Dragon destesiymiş. Peki. Right of the Dragon Color. Wild Wagon. Wild Wagon benim görmek istediğim bir kart değil. Bu şimdi sürekli Pekidir. Kart çekeceğiz. Ne çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Yani ilginçtir. Bir türlü Ether Siphon'ı göremedik. Yani bu da Raceway. Hayır. Çok ilginç gerçekten. O zaman kendimiz bulmamız gerekiyor Ether Siphon'ı. Birinden vazgeçmek gerekiyor. Fable Passage gidebilir. Yine 21 kartta Ether Siphon'ı bulamadık. Kendimiz aramak zorunda kaldık. İlginç tabii ki. Bakalım ne oynuyor. World Wagon'ı crew yapmak için 4 gücünde bir şey olması gerekiyor. Elf. Şimdi de hepsi geldi. Güzel. Ether Siphon'ı koyalım. Ether Siphon'la bence biz kart çekmeye başlayalım. Bundan sonraki tur için. Hour of Victory kalabilir şu an. Momentum Breaker'la hayat kazanmaya devam edebiliriz çünkü. Bu tur bekleyelim. Bakalım neymiş durumlar. Bir görelim. Şey de kötü oldu tabii. Bu risky shortcut'ların hepsini Ether Siphon oyunda değilken kullanmış olduk. Eğer Max Speed, gerçi Max Speed'e ulaşmamızı sağladı. Onlar olmadan Max Speed'e ulaşamazdık. Ama Ether Siphon oyundayken kullanmış olsaydık daha da kartları buraya koymasına
sağlayabilirdik. Şimdi Hour of Victory ile de River Churn Monument, yani bir diğer bizim ihtiyacımız, kombomuzun parçasını bulabiliriz diye düşünmek istiyorum. Bakalım ne kadar istediğimiz gibi gerçekleştirebileceğiz, göreceğiz. Elinde ne var onu da çok merak ediyorum. Bir de tabii biz de Three Steps Ahead bulamadık. Bu yine 22 kartın içerisinde. Gwenna. Gwenna'nın ölmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bakalım. Evet, Gwenna'dan bir kurtulalım öncelikle. World Wagon'ı kullansın. Kullanmaya devam etsin. Bir arazi daha bulacak. Biz de kart çekelim. Bu arada bir kart çekelim. River Churn Monument. Hoş geldin. Evet, River Churn Monument'in ikincisini de koyalım. Pardon. Eder Siphon'ın ikincisini de koyalım. Burada Hour of Victory koyalım. Hour of Victory. Bir tane de kart çekmek için kullanalım bence. Veya eğer başımıza bir şey gelirse Momentum Breaker yapmak için kullanalım. Biraz süreye ihtiyacımız var. Bakalım o süreyi bulabilecek miyiz? Çünkü bunlar yani vehicle oldukları için bunları maalesef sorcery olan kartlarla öldüremiyoruz. Elimizde de instant anlamında pek bir öldüren büyü yok. Nowhere to Run dışında, ama Nowhere to Run'da -3/-3 sadece. Yani World Wagon'ı öldüremiyor zaten. Dolayısıyla şu an için çok bir işe yaramıyor. Burada bizim artık milling'i, yani öğütmeyi hızlandırmamız gerekiyor. Burada yapabileceğimiz tek şey o gibi gözüküyor. Ama çok hızlandırabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Özellikle 2 tane Eder Siphon varken yeterince hızlandırabiliriz. Bir de bir şey de koymadı. Gerekirse üçüncüyü de bulabiliriz. Evet. 5 hasar. Evet, Drakasaur'dan kurtulabilir miyiz diye düşünüyorum ama tabii 5 hasar, yani Momentum Breaker'la bir 4 hasar kurtarabiliriz. Güzel oldu onu yapması. Böylece zombiyle onu savunabilirim şu an. Güzel. Çünkü biraz mana eksiği olduğunu düşünüyor. Onu kullanmak istiyor. World Wagon'ı kullanmak istiyor. Ama o tabii daha az kart demek. Daha az kartta benim işime yarayan bir durum. Dolayısıyla burada hasar görmemiş olmak benim hoşuma gider. O zaman Eder Siphon yapalım. Bir kart çekelim. Nightmare. 36 12. Bir kart daha çektik. O da 14 16. Burada korktuğumuz hangi kartlar var? Right'ı gördük. Drakasaur var. Drakasaur 3 tanesini görmüş olduk. Dolayısıyla bir de zaten burada var. Bir tanesi de burada. 4'ten fazla olamayacağına göre başka kartı yok. Drakasaur'u yok demek ki. Gwenna'dan kurtulabiliriz belki. Gwenna'nın da 2 tanesi burada. Yani bir tanesini öldürmemiz gerekiyor. Burada 2 tane Risky'yi gönderelim. 2 tane Risky'yi gönderelim. Ondan sonra bir tur daha kart çektikten sonra sanıyorum River Churn Monument'la artık noktayı koyabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım ne bulacak? Bulabilecek mi bir şey?
Yani bunları öldürmek de tabii ki e, kart sayısını arttırıyor. Hmm, peki. Dracosaur'u öldürmemize izin vermedi. Lonover Elf. Bir, iki... Yani hangisinden kurtulmak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Burst Lightning. Gwena'dan kurtulalım. Bu neymiş böyle ya? Ve bunun da 7'ye 7. Biraz sakıncalı durumlar. Surveil yapalım. Three steps ahead. Pek bir işimize yarıyor mu? Evet. Şu an biz öldük galiba. Çünkü Three steps ahead zamanında gelmemiş oluyor. Ölmemek için yapacağımız olay bu arkadaşlar. 2 kartı da elinden almamız gerekiyor. Bu 2 kartla da bizim hayatta kalmamız pek mümkün gözükmüyor. Hemen alalım bunları elinden. Evet, bir tane hala Deadly Cover-Up'ım mevcut. Bu durumda Crew 3 26 19. Eğer bu tur ölmezsek kurtarıyoruz. Eğer bu tur ölürsek yapabileceğimiz pek bir şey yok. Maalesef Tabland de kötü oldu. En azından 4 hayat kazanabilirdik. Bu ne? 3'e 4. Tamam. Evet. 7. araziyi bulmuş olacak. 12 hasar olmuş olacak. Böylece e, yani kıl payıyla kaçırmış olduk. Son arazinin tap olması aslında bizi öldürüyor. Yoksa Momentum Breaker'la 4 hayat daha kazanabilecektik. 4 hayat kazanıp o şekilde galip gelebilirdik. Evet, biraz şanssız olduk. O Smuggler Surprise de güzel oldu. Tam zamanında bulmuş oldu. Biz Three Steps Ahead'i belki biraz daha erken bulsaydık bir şansımız olabilirdi. Peki yani yapabilecek bir şey yok. Güzel bir desteğe karşı mücadele ettik. Kazandı. Smuggler Surprise onun kazanmasını sağlamış oldu. Güzel bir oyundu. Tebrik ederiz. GG diyelim. Bekleyelim rakibimizi. Salü. 6 maçlık küçük bir düzlemde 4 tane galibiyet aldık. Yanlış hatırlamıyor isem. Bence gayet güzel, eğlenceli bir desteydi oynaması. Bazen yani her ne kadar kart çekmeye muktedir olsak da istediğimiz kartlara ulaşmakta sıkıntı yaşadık. O da biraz shuffler durumundan kaynaklanıyor. Mesela Fear of Isolation'ı 3'e 3 oyun hiç görmedik. Ether Siphon'ı arayıp bulmamız gerekti. Gibi gibi olağan Magic durumları gerçekleşti. Ama yani yeni kartları kullanabileceğimiz desteler maalesef yeterli sayıda değil. Çünkü herkes aynı kartları oynamaya devam ediyor. Meta herhangi bir şekilde Ether Drift etkisiyle değişmiş değil. Yalnızca birkaç kart kullanılıyor. Onun dışında aynı kartlar, aynı stratejiler devam ediyor. Biz Mill stratejisini ben sevdiğim için, özellikle Jace'i de sevdiğim için o stratejinin devamında neler olabileceğini Jace gittikten sonra bildiğiniz gibi Eylül ayında Jace'e veda edeceğiz. Jace gittikten sonra nasıl bir öğütme stratejisiyle devam edebileceğimizi görmek için ufak bir video çekmiş olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, Magic seven arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Her pazartesi başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.